Merhabalar, Beraber Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tunus işi işkembe modelinin yapılışını anlatacağım. Modeli battaniye yapımında, bebek örgülerinde, patik yapımında kullanabilirsiniz. Güzel bir model çalışması. Ön yüzdeki görünümü bu şekilde. Arka yüzdeki görünümü de bu şekilde. İstediğiniz markada iple beraber örebilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre tığ şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Ben 3 numara tığ şişle beraber modeli sizlere anlatacağım. Eğer ki ipiniz kalınsa 3,5 numara tığ şişle beraber modeli örebilirsiniz. Modelin yapımına geçelim. 3 milim tığ şişimi aldım. İpimi de aldım. Pembe renkle beraber sizlere anlatacağım. Sizler de dediğim gibi ipinizin kalınlığına göre tığ şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Başlangıçta zincir çekerek modeli yapmaya başlayacağız. Böyle zincirlerimizi biraz bolca çekelim. Çünkü başlangıçta modelimiz toplama yapmaması için buradaki zincirlerimi birazcık bolca çekiyorum. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Şöyle 23 tane zincir çektim. 23 tane zincirle beraber sizlere anlatacağım. Başlangıcımızı tek sayı ile yaparsak modeli daha güzel bir şekilde ilerletebiliriz. Şöyle ilmeklerimi toplamaya başlıyorum. Her bir zincirin içerisinden birer tane ilmek alacağım. İlk zincirimin içerisine batıyorum. Tel alıp geri çıktım. Burada parmağımla beraber ilmeğimi tutuyorum. Sonraki zincirin içerisinden tel alıp geri çıktım. Yine parmağımla beraber tutuyorum. Her bir zincirin içerisinden bu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Her bir zincirin içerisinden ilmek çıkartarak sıra sonuna kadar geldim. Tığımın üzerinde 23 tane ilmeğim oldu. Şimdi buradaki ilmeklerimi geriye doğru çıkarak bırakacağım. Şöyle tığımın üzerine telimi aldım. 2 ilmeğimi birlikte bırakıyorum. Tekrardan tel aldım. 2 ilmeği birlikte bırakıyorum. Tekrardan tel aldım. 2 ilmeği birlikte bırakıyorum. Normalde tunus işinde ördüğümüz gibi o şekilde burada da yine geriye doğru aynı şekilde ilmeklerimizi şöyle kapatarak çıkıyoruz. Sıramı tamamladım. Normal tunus işi kurulumunu yaptık. Şimdi modelimizin birinci sırasındayız. Modelimizi bu sırada kurmaya başlayacağız. Başlangıçta şurada bir tane ilmeğimiz var. Bu ilmeğimize hiç dokunmuyoruz. Çünkü o ilmeğimiz tığımızın üzerinde olan ilmeğimiz. O yüzden ona hiç dokunmuyoruz. Sonrasındaki şu 2 ilmeği birlikte öreceğim. 2 ilmeğe 1, 2 ilmeğe şöyle tığımı geçirdim. Tel alıp geri çıktım. İkisini birlikte ördüm. Burada bir tane eksiltme yaptık. Bu eksiltmiş olduğumuz ilmeğin yerine bir ilmek burada yapmamız gerekiyor. Onu da şu şekilde yapacağız. Tığımı şöyle arka tarafa alıyorum. İpim ön yüzde oluyor. Şu şekilde tığımı ipimi arkadan getirip bir tane dolamış oluyorum. Burada parmağımla beraber ipimi tutuyorum. Tutmazsam burada ilmeğim şöyle sıkılır ve örgüm sıkı bir şekilde ilerler. Onun olmaması için burada ipimi bu şekilde tutuyorum. Bu ilmeğin burada bol kalması için burada bunu bu şekilde parmağımla tutuyorum. Tutmasam ilerleyen ilmeklerimi öremem zaten. O yüzden bunu burada böyle bu şekilde tutmam gerekiyor. Bir tane ilmek artışı burada yaptım. Sonraki 2 ilmeğimi yine birlikte örüyorum. Yine bir eksiltme yapmış oldum. Eksiltmiş olduğum ilmeğin yerine hemen bir tane ilmek tığımın başına doluyorum. Yine 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Burada yine bir ilmek eksiltmiş olduğum için tekrardan hemen tığımın başına bir ilmek doluyorum.
Yine 2 ilmeği birlikte ördüm. Yine 1 ilmek artışı yapıyorum burada. Tığımın başına 1 ilmek dolayarak 1 ilmek artışı yaptım. Yine 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Yine 1 ilmek artışı yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Tığımın başına 1 ilmek dolayarak artış yapmış oldum. Sıramı bu şekilde ilerletiyorum. Sonda 2 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek hemen yerine getirmek için tığımın başına ipimi doladım. Sonda 2 ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğin birini örüyorum. Sondaki kenar ilmeğimi arkadaki ilmekle beraber şu şekilde arkadaki ilmekle beraber örüyorum. Kenarımın düzgün ilerlemesi için kenar ilmeğimi arkadaki ilmekle beraber ördüm. Şimdi burada sayalım, 23 tane ilmeğimiz vardı. Artışlarımızı doğru şekilde yaptığımızdan emin olmak için burada ilmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. 23 tane ilmeğim yine tığımın üzerinde oldu. Geri çıkışlarımız yine aynı şekilde. Tığımın üzerine telimi aldım. 2 ilmeğimi bırakıyorum. Tekrardan 2 ilmeğimi bırakıyorum. Tel alıyorum, 2 ilmeğimi bırakıyorum. Tel aldım, 2 ilmeğimi bıraktım. Burada dikkat etmemiz gereken tek şey, dolamış olduğumuz ilmeğimiz normal ilmeğimizin üstüne geçebiliyor. Onun için sırayla beraber çıkmalıyız. Buradaki normal ilmeğimi çıkıyorum ilk önce, sonra dolamış ilmeğim var. Sonrasında dolamış ilmeğimi çıkıyorum. Sonra normal ilmeğimi, sonrasında dolamış olduğum ilmeği. Normal ilmeğim, dolamış olduğum ilmeğim, normal ilmeğim, sonrasında dolamış olduğum ilmeğim. Bu şekilde giriş çıkışlarımızı yapıyoruz. Modelimizin birinci sırasını tamamlamış olduk. Görünümü bu şekilde. Şimdi modelimizin ikinci sıra kurulumundayız. Şimdi ikinci sırada modelimiz zaten iki sırada tamamlanıyor. Birinci sırayı yaptık. Şimdi ikinci sırayı yapıp modelimizin birinci görünümünü tamamlamış olacağız. Hemen şurada bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonra arada aralık var. Bu aralık olduğu zaman şu kenardaki bir ilmeğimi alıyorum. Bir de karşı taraftaki ilmeğimi birlikte örüyorum. Başta 3 ilmek örmüş oldum. 2 ilmeği burada birlikte ördüğüm için bir eksiltme yaptım. Hemen onun yerine tığımın başına bir ilmek doluyorum. Hemen artışımı yapmam gerekiyor. Sıramın düzgün ilerlemesi için hemen burada artışımı yaptım. Sonrasında yine 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Hemen yerine bir artışımı yaptım. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Hemen yerine bir artışımı yaptım. Yine 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Hemen yerine artışımı yaptım. Burada şöyle arada boşluk olması lazım. Modelin düzgün ilerlemesi için şu arada boşluk olması lazım ve bu 2 ilmeği birleştirebilelim. Eğer ki şöyle alırsak, şöyle yan yana alırsak modelimiz düzgün bir şekilde ilerlemez. O yüzden arada boşluk olması lazım. Onu da zaten şu başlangıçta kurarken yapıyoruz. Ona dikkat edersek modelimiz düzgün bir şekilde ilerler. Sona geldim. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Hemen yerine bir ilmeğimi doladım. Kenarda bir ilmeğim kaldı. Kenarımın düzgün ilerlemesi için bu bir ilmeğimle arkadaki ilmeği birlikte ördüm. Yine geri çıkışlarımız aynı şekilde ikili ikili olarak geriye ilmeklerime çıkıyorum. Dediğim gibi ilk önce ilmeğimi, sonra dolamış olduğum ilmeği çıkarak sıramı tamamlıyorum. Modelimizin birinci görünümünü tamamlamış olduk. Şimdi 3. sıradayız. 3. sırada ilk sırada şu model kurulumunun ilk sırasında yapmış olduğumuz sıralamayı yapacağız. Kenarda 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Şöyle 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Şurada yapmış olduğumuz işlemi burada tekrarlıyoruz. 2 ilmeğimi birlikte ördüğüm için bir eksiltme yaptım. Hemen yerine bir ilmek getirdim. Şöyle tığın başına ilmek dolayarak bir ilmek yerine getirmiş oldum. Yine 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Hemen yerine bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Yerine hemen bir ilmek doladım.
Bu şekilde bu sıramı da tamamlıyorum. Bu modelimizin 3. sırası. Sayarak da sıranızı takip edebilirsiniz. Sona geldiğimde 2 ilmeğimi ördüm. Yerine hemen bir ilmeğimi doladım. Kenarda bir ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi arkadaki ilmekle beraber düz olarak ördüm. Yine sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 tane ilmeğim tığımın üzerinde oldu. Yine başlangıçta 23 ilmekle başlamıştık. Şu dolamış olduğumuz ilmekleri doğru şekilde ilerlettiğimizden emin olmak için hani sayıyla beraber de modelinizi örerek ilerletebilirsiniz. Geriye çıkışlarımız yine aynı şekilde ikili ikili olarak geriye doğru ilmeklerimi şu şekilde çıkartıyorum. Modelimizin 3. sırasını da tamamlamış oluyoruz. Şimdi modelimizin 4. sırasındayız. Burada şurada 2. sırada yapmış olduğumuz uygulamayı burada da yapacağız. Kenardan bir ilmeğimi düz örüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Yani başlangıçta 3 tane ilmek örmüş oldum. Hemen 2 tane ilmeğimi bir ördüğüm için hemen yerine bir ilmek doladım. Sonraki 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Hemen yerine bir ilmek doluyorum. Sonraki ilmeğimi birlikte örüyorum. Hemen yerine bir ilmek doluyorum. Bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. Başlangıcımızı bir bu şekilde yapıyoruz. Bir de diğer şekilde yapıyoruz. Başlangıcımız hep o şekilde oluyor. Yani 2 şekilde başlangıcımızı yapmış oluyoruz. Sonda 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Hemen yerine bir ilmek doladım. Kenardaki ilmeğimi arkadaki ilmekle beraber aldım. Yine geri çıkışlarımı ikili ikili olarak yapıyorum. Bu şekilde modelimizin görünümü. Sonraki model kurulumunu ilk başta yaptığımız gibi, yani başlangıçta 2 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Hemen bir ilmek doluyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine bir ilmek doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bu şekilde sıramı ilerletiyorum. Dediğim gibi bu sırayı yaptıktan sonra sayarak da yine modelin düzgün ilerlediğine emin olmak için sayarak da ilerleyebilirsiniz. 2 ilmeğimi ördüm, bir ilmeğimi doladım. Kenarda 2 ilmeğim kaldı. Birini normal örüyorum. Kenardaki ilmeğimi arkadaki ilmekle beraber örüyorum. Yine saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 tane ilmeğim şişimin üzerinde oldu. Yine geriye ikili ikili olarak çıkacağım. Sonraki model kurulumunda bir ilmeğimi öreceğim. Sonraki 2 ilmeği birlikte öreceğim. Yani 3 ilmeğim tığımın üzerinde olacak. Sonra bir dolayacağım. 2 ilmeğimi öreceğim. Bu şekilde sıralarımı ilerleteceğim. Dediğim gibi güzel bir çalışma. Battaniye kullanımında, patik yapımında, bebek örgülerinde kullanabileceğiniz güzel bir örgü çalışması. Diğer modelimi de şu şekilde alayım. Şöyle güzel bir tunus işi çalışması. Umarım sizler de beğenerek örgülerinizde kullanırsınız. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.